Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Sizlerle daha önce ayın malzemesi yulafta muhteşem tatlı tarifleri bir tane tuzlu tarif vermiştim. Ve yoğun ilginize, yoğun desteğinize çok teşekkür ederiz. Sürekli biraz daha tuzlu tarif mi versen, farklı alternatifler neler yapabilirsin yulafla diye yorumlar vardı. İşte bugün o gün. Muhteşem 4 tane tuzlu tarifim var ve yine bir tane de tatlı tarif vereceğim. Bir tane yulaflı kraker, tuzlu granola tarif vereceğim ki genelde tatlısına alışıksınız. Sonrasında içerisi sebze dolu ve yumurtasız bir pankek yapmayı göstereceğim. Ardından ister kahvaltı, ister öğle yemeği, ister akşam yemeğinde yiyebileceğiniz bir tuzlu porridge. İçerisinde mantar, peynirler, tadına bayılacaksınız. Ve son olarak bu sıcak günlerde işinizi serinletecek, asla pişmanlık hissetmeyeceğiniz basit bir dondurma tarifi göstereceğim. Hızlıca krakerle başlayalım. Temel malzemelerimiz çok az. Haşlanmış nohuta ihtiyacımız var, zeytinyağı ve yulafa ihtiyacımız var. Geri kalanı tamamen sizin özgürlüğünüzde. Ben kendi tercihlerimden de bahsedeceğim ama öncesinde yulafı birazcık kavurmamız lazım. Bir tava alalım. Yulafımızı da alalım ve kavuralım. Yulafı neden kavuruyoruz? Normalde kullanabilirsiniz ama kavurduğunuz zaman içerisindeki fazla nemden kurtulmuş olacağız. Bir de böyle yerken güzel gevrek bir lezzetimiz olacak. Buna değer. Bunu mutlaka yapın. Evet, bakalım yulaftan muhteşem kokular geliyor. Bu da demek oluyor ki işlemimiz bitti. Altını kapattık. Şimdi bunları robottan geçireceğiz. Sıcak yulaflar hemen de aroma robotuna. Önce toz haline getiriyoruz. Neredeyse bir un haline getirdik. Bu tarifi yaparken yulaf unu da kullanabilirsiniz ama yulaf ununu da kavurmanızı öneririm. Konserve nohut da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı, yaklaşık 400 gram. Haşlanmış hali tabii. İçerisine bir diş sarımsak ekliyorum. 1/3 su bardağı, yani yarım su bardağından birazcık daha az zeytinyağı var. Zeytinyağını ekliyorum. Tuzumuzu ekliyoruz. Yaklaşık 1 çay kaşığı. Daha tuzlu seviyorsanız daha tuzlu yapabilirsiniz. Bu bir kraker. Karabiber. Ben yarım çay kaşığı kimyon ekleyeceğim. Yarım çay kaşığı acı toz kırmızı biber ekleyeceğim. Biraz acılık istiyorum içerisinde. Bunları şimdi püre haline gelene kadar robottan geçireceğim. Kıvamına bakalım. Şöyle yine kenarlardan ortaya doğru alalım. Şu kalın kalan nohutların iyice ezilmesini istiyorum. Kıvamı muhteşem gözüküyor. Şimdi size de göstereyim. Adeta bir püre kıvamında. Bütün yulafımızı bir anda eklemiyoruz içerisine. Önce yarısını ekleyelim. İyice karışması gerekiyor. Kalan kısmını da kaşıkla yandan eklerim. Şimdi tekrar kıvamına bakalım. Ne durumdayız? Evet, gayet güzel. Şimdi birazcık da elimizle şekil vereceğiz. Kalan yulafımızı da ekleyelim. Ele yapışmayan muhteşem böyle bir hamur halinde. Bunu hatta tart hamur olarak da kullanabilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi hamurumuz hazır. Bunu sadece böyle bir yağlı kağıt arasında açacağız. Üzerine de birazcık çörek otu ve keten tohumu koyacağım. Gerisi fırında. Üzerine biraz çörek otu serpiyorum. Birazcık da keten tohumu serpeceğim. Şimdi yine kağıdımızı koyup hafifçe bastıracağım. Krakerimizin temeli hazır. Dediğim gibi burada üzerine hiçbir şey koymayabilirsiniz. Evinizdeki farklı baharatlardan, susamlardan, yemişlerden ekleyebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Yaklaşık yarım santimetre inceliğinde açmak burada önemli çünkü biraz daha çıtır olmasını istiyoruz. Ya da bu hamuru kurabiye gibi de kullanabilirsiniz. Aklınızın bir ucunda bulunsun. Kenarları da estetik amaçlarla düzeltiyorum ama tepsiden çıkarmıyorum. Pişirip yiyeceğim tabii ki onları da. Ve fırınım 180 derecede alt üst fanlı açık. Zaten genelde aksini belirtmediğim sürece fırını her zaman alt üst ve fanlı çalıştırıyorum. 180 derecede yarım saatle 40 dakika arasında kızarı biraz sertleşene kadar pişecek. ...30 dakikanın sonunda krakerler hazır.
Gördüğünüz gibi kenarlardan ufaktan renk aldı, kendiliğinden ayrıldı. Ama şu anda elinize alırsanız yine dağılır. Ne yapıyoruz? Her kurabiyede yaptığımız gibi en az 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz. Ondan sonra tadına bakabilirim. Krakerler tamamen soğudular. Yani hiçbir ılıklık, nemlilik, hiçbir şey yok. Artık elime aldığım zaman az önceki o kolay kırılan yapısından tamamen uzaklaştı. Adeta çıtır çıtır bir kurabiye. Kenarlardakilerin falan hiç şekil önemi yok çünkü tadı var ya, bakın çıtır çıtır. Nohut tadı, o muhteşem sarımsak, içine koyduğunuz baharatların hepsi o kadar net geliyor ki ne seviyorsanız mutlaka içine koyun, hepsini kaldıracaktır. Tarif çok çok basit. Bence hemen mutfağa gidebilirsiniz. Birçok tatlı granola tarifi var. Hatta satılan granolalar arasında en çok tatlılar rağbet görüyor. Ama bir de tuzlu severler var. Gelin ben de tuzlu severlere yönelik muhteşem bir granola tarifi vereceğim. Tatlı granolalarda bağlama işlemi için balı, pekmezi, şekeri kullanabiliyoruz. Çünkü karamel eridiği zaman birbirine yapıştırıyor. Burada ne kullanacağız? Yumurta beyazı. Hafifçe köpürtüyoruz. Yumurtanın bu kıvamı yeterli. Şimdi ben içerisine çeşit çeşit baharatlar ekleyeceğim. Biraz zeytinyağı, tuz. Ama yine de normalde nasıl tatlılara tuz ekliyorsak tadı öne çıkarmak için burada da çok az 2 yemek kaşığı kadar pekmez ekleyeceğim ki o tuzluluğu kırsın, yerken bize muhteşem bir lezzet versin, hem de renge de yardımcı olacak. Şimdi tuzumu ekliyorum içerisine. 1,5 çay kaşığı, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 yemek kaşığı susam, 1 tatlı kaşığı çörek otu, 1 yemek kaşığı kimyon tohumu ve 1 yemek kaşığı kadar da keten tohumu ekledim. Yine 1/3 çay bardağı kadar da zeytinyağım var. Onu da ekliyorum içerisine ve karıştırıyorum. Son olarak 2 yemek kaşığı pekmezim var. Onu da ekledim. Şimdi yulafı ekleyeceğiz ama yulafın yanına tabii ki kuru yemişler de ekleyeceğim. Ben burada çiğ kabak çekirdeği içi, çiğ kaju, çiğ badem ve birazcık da fındık ekleyeceğim içerisine. Bunları bütün değil, birazcık bıçakla kıyacağım, öyle ekleyeceğim. Sonrasında hepsini karıştıracağız, yağlı kağıda sereceğiz ve fırınlayacağız. Karışımı yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsiye döküyoruz. Yaklaşık yarım saat 45 dakikada 180 derecelik fırında pişecek ama her 10 dakikada bir kapağı açacağım. Hafiften ters düz edeceğim, karıştıracağım, tekrar fırınlayacağım ta ki istediğim çıtırlığa gelene kadar. İlk 15 dakika geçti. Üzerindeki muhteşem kızarmayı görebilirsiniz. Şimdi sizin görmeniz için şurada dışarıda karıştıracağım. Sonra her 10 dakikada bir bu işlemi tekrarlayacağım. Yaklaşık 3 karıştırma ve toplam yarım saatin sonunda granolam hazır. İnanılmaz bir koku var şu anda içeride ve rengine bayılacaksınız. Bunu mutlaka deneyin. Tabii ki son bir kez daha karıştırıyoruz. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Bakın kenarlardan ortaya doğru alın. Yine oda sıcaklığına gelene kadar mutlaka açıkta bekletiyoruz ki içinde kalmış tüm nem buharlaşsın. Bu da bizim saklama koşullarımızı iyileştirecek. Yani bu şekilde nemli saklarsanız 3-5 günde bozulabilir. İyice kurutursanız güzel bir kavanoz içerisinde tam 3 hafta boyunca bunu kullanabilirsiniz. Granola gördüğünüz gibi oda sıcaklığında ılık bile değil. Yani gayet soğuk. Tamamen dinlendi. Neredeyse üzerinden 1-1,5 saat geçti. Şimdi artık bir kavanoza doldurabilirim. Gördüğünüz gibi sizler de granolalarınızı dilerseniz böyle bir saklama kabında ya da bir kavanozda kolaylıkla saklayabilirsiniz. Epey bir granola yaptık. Şimdi tadına bakalım. Tadına bakmadan önce bu granolayı nerede kullanabiliriz?
Bunu çorbaların üzerine serpebilirsiniz. Doğrudan yoğurtla yiyebilirsiniz. Bütün salatalarınıza çıtır bir katman katmak için kullanabilirsiniz. Hatta ve hatta aklınıza gelebilecek tüm mezelerin üzerine serperek muhteşem bir şef dokunuşu yapabilirsiniz. Ya da canınız tuzlu bir çerez istedi. Alın kaşığı ya da elinizle, ama ben bir kaşıkla hepsini göstermek istiyorum size. Mükemmel. Önce harcımızı hazırlayacağız. Pankek harcı için yulafa ihtiyacımız var. Şimdi normalde yulafı bir arada tutmak için yumurtaya ihtiyacımız olabilir. Keten tohumu tozuyla yapabilirsiniz ama bir diğer malzememiz de mısır unu. 2 yemek kaşığı mısır unu kullanacağım. Tam vegan bir tarif. Yulaf miktarı kadar sıcak su ekleyeceğim öncesinde. Sonra ihtiyaç halinde yine eklerim. Ve blenderdan geçiriyorum. Temel karışımımız hazır. Şimdi bunu bir kaseye alalım. İyice sıyıralım. Şimdi öncesinin içerisine baharatları ekleyeceğiz. Yine baharatlarda serbestsiniz ama ben zencefil, zerdeçal, kimyon, toz kırmızı biber, karabiber ve tuz kullanacağım. Yavaş yavaş karıştırabiliriz. Bu arada baharatların hepsini ben çay kaşığının ucuyla, yani böyle yarım çay kaşığından daha az olacak şekilde ekledim. Miktarı size bırakıyorum. Hangisini seviyorsanız onu daha fazla koyabilirsiniz. Ben eşit koydum. Kıvamını görüyorsunuz. Mısır unundan kaynaklı, hatta yulaftan da kaynaklı biraz bekledikçe çekmeye başlıyor. O nedenle öncesinde sebzeleri koymadım ki su miktarını ayarlayabilelim. Birazcık akışkan olması lazım. Çok fazla değil, böyle boza kıvamında, ama bu şu anda epey kurabiye hamuru kıvamına gelmeye başladı. O nedenle ara ara sıcak su ekleyeceğim, ama ne kadar? Mesela şöyle 2 yemek kaşığı kadar ekledim ve karıştırıp kıvamına bakacağım. Bir anda çok fazla eklerseniz bir daha kıvamını toparlamak çok zor olabilir. Ufak ayarlamalar önemli. Sanki bir o kadar daha ekleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi şu anda daha koyu, akışkan bir hal aldı. Şimdi artık sebzelerimizi ekleyebilirim. Bir tane yeşil biberim var. Bir tane domatesim var ama domatesin sadece etli kısmı. Kabuğu yok, çekirdeği yok. Ufak bir soğanın yarısı. Ve bir tane ufak bir kırmızı biberin tamamını yine ufak küpler halinde ekliyoruz. Hepsi bu kadar. Ve karıştırıyorum. Karışım gördüğünüz gibi oldukça pratik, oldukça basit. Yine içerisindeki malzemeleri değiştirmek sizin elinizde. Şimdi gidip bunu kızartalım. Yapışmaz herhangi bir tavayı iyice ısıtın, sonra altını kısın. İçerisine biraz zeytinyağı koyuyoruz. Her pankekimiz için şöyle bir yemek kaşığı kadar koymamız kafi. Biraz yaydıralım. Karışımdan bir yemek kaşığıyla alın. Her biri 2 yemek kaşığı olacak şekilde orta boy pankekler yapabilirsiniz. Yalnız buradaki kokuları duymanız lazım. Muhteşem. Ara ara ters çevirerek pişiriyorum. Ta ki ortası sertleşene kadar pişireceğim. Bunun orijinali bir Hindistan tarifi ama tüm malzemeler aslında ülkemizde bulunmadığı için ben bunu tamamıyla bizim damak tadımıza göre uyarladım. Ve buradaki kokuyu duymanız lazım. Ben şu an bir önce pişmesini bekliyorum ve hemen tadına bakacağım. Altı tane muazzam pankekimiz var. Şöyle içini göstereceğim size. Dumanı üstünde. Kokusu mis gibi ya. Böyle pide gibi mi kokuyor desem. Evet evet, biraz böyle kıymalı pide kokusu var. Yani tabii kıyma kokusu yok ama böyle soğan, biber kokusu çok efsane. Peynir koy, yoğurtla ye. Ya buna yani böyle mayonez, ketçap sık ye. Hadi geçelim. Yine sürekli tatlı yemeye alıştığımız porridge'ın tuzlu bir versiyonunu yapacağım. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde canınız nasıl isterse. Ben mantarlısını yapacağım.
Siz burada ilham alarak içerisine ne isterseniz koyabilirsiniz. Çünkü burada yapacağımız şey aslında yulafa lezzet vermek. O tuzlu halini adeta kremamsı bir risotto gibi sunmak istiyorum size. Tavamı ısıttım. Tavam sıcak. Şimdi tavanın içerisine 5 tane mantar, yarım kuru soğan, 1 diş sarımsak ve 4 tane doğranmış kuru domatesim var. Hepsini de oraya tavaya ekliyorum. Birazcık zeytinyağı ile sotelemeye başlıyoruz. Kokular muhteşem. Şimdi hemen ne ekliyoruz? Tuz. Çok değil. Biraz tuz ekliyoruz. Biraz karabiber. Yaklaşık 2 dakika sotelemek yeterli. Hemen bu tavadakileri bir tabağa alalım. Biraz sıcak su alalım. Aynı tavaya yarım su bardağı yulafımı attım. Üzerine yaklaşık 3 katı kadar sıcak su ekliyorum. Buraya da biraz tuz ekliyorum. Çok fazla değil. Ve yulaflar yumuşayana kadar pişireceğim. Suyunu çekti. Ne yapacağız? Yine azar azar su ekleyeceğiz. Ta ki yumuşayıp dağılana kadar. Sizler burada tavuk suyu, et suyu, sebze suyu, mantar suyu ne isterseniz kullanabilirsiniz. Hatta süt de kullanabilirsiniz. Canınız ne istiyorsa. Normal suyla da ne kadar lezzetli olabileceğini size göstermek istedim. Yulafların böyle patladığını gördüğünüz andan itibaren su eklemeyi kesebilirsiniz ve az önce sotelediğimiz sebzeleri içeri alıyoruz. Altını da kıstım. Şimdi ben bu aşamada içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar Erzincan tulum peyniri ekleyeceğim. Ve işin rengi değişecek. Yaklaşık 10-15 dakikada bütün yemek hazır. Kokuyu duymanız lazım. Adeta bir mantarlı risotto kokusu var içeride şu anda. Ama çok daha düşük kalorili ve çok daha sağlıklı. Böyle bir koku yok. Yani bunu böyle kaşık kaşık yerseniz asla doyamazsınız. Kahvaltıda mı yemek istiyorsun? Yanına bir yumurta kır. Öğle yemeğinde yanında ayrıca bir salata yiyebilirsin. Izgara tavuk yiyebilirsin, köfte yiyebilirsin ya da sadece bunu yiyebilirsin ve asla pişman olmazsın. Şimdi lafı neden uzatıyorum? Çünkü çok sıcak şu anda. Bir de ben bunu neyle yemeyi seviyorum biliyor musunuz? Şimdi dolaptan alıp geliyorum. Muhteşem sarımsaklı acısıyla sriracha. Şunun kıvamına bakar mısınız ya? Şuna bakar mısın? Yumuşacık. Üzerine birazcık acı sos. Dumanı üstünde hala ama o değer. Oh, o böyle acısıyla birlikte var ya, mükemmel bir yemek. Bunu kaçırmayın. Bunu deneyin ve mutlaka yorumlara yazın. Şimdi bunun üstüne güzel bir tatlı yiyelim. Sıcak günlerde canınız genellikle tehlikeli dondurmalardan çekiyor. Gelin, pişmanlık hissetmeyeceğiniz çok lezzetli bir dondurma göstereceğim. Öncesinde sabah geldim derin dondurucuya muz ve çilek koydum. Sizler bunları derin dondurucunuzda yaklaşık 1-1,5 ay boyunca saklayabilirsiniz. Hafif taşlaşmış olmaları önemli. Muzlarınız ne kadar olgunsa o kadar lezzetli olur, o kadar şekerli olur. Ne kadar muz ne kadar çilek. Aslına bakarsanız bir orta boy muzla yaklaşık 5 tane çilek işinizi görür. Şimdi bu çilekli muzu bir doğrayıcıya alıyoruz. Kuvvetli bir doğrayıcı olursa çok daha işinizi görür. Yaklaşık 2 yemek kaşığı normal yulaf ekliyoruz. Şimdi bu aşamadan sonra sizden normal süt ekleyebilirsiniz. Herhangi bir bitkisel süt ekleyebilirsiniz ama bir önceki bölümde size neyi gösterdim? Yulaf sütü yapmayı gösterdim. Yaklaşık yarım bardağa kadar da yulaf sütüm var. Yulaf sütünün hepsini bir anda eklemeyeceğim kıvamına göre. Önce yarısını ekledim. 1 paket vanilim var. Onu da ekliyorum içerisine. Dilerseniz bal ekleyebilirsiniz, tarçın ekleyebilirsiniz, pekmez ekleyebilirsiniz. Ben ekstra şeker eklemeyeceğim ama vanilinde tabii ki birazcık şeker var. Kıvamı için 1 tatlı kaşığı kadar keten tohumu tozu ekliyorum. Şimdi keten tohumu tozu yok diye dünyanın sonu değil. Tatlımız yine muhteşem olur. Sadece bunu kıvam için ekliyorum. Eğer ki yoksa dert etmeyin, yine bu tatlıyı yapın. Ve hepsi bu kadar basit. Size kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Şu üst kameradan iyice yaklaştıracağım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Böyle pudingle hafif böyle kendini bırakmış dondurma arasında bir kıvam var.
Üzerine dilerseniz meyve parçaları, çikolata parçaları her şeyi koyabilirsiniz. Hafiften kendini bırakırsa da tekrar dondurabilirsiniz. Hiç bekletmeden tadına da bakacağım. Çok soğuk. Yalnız var ya, yulaftan gelen net böyle bir yağlı ipeksi doku oluşmuş ama içerisinde hiç yağ yok. Muzdan gelen muhteşem şeker benim için yeterli, sizin için yetmiyorsa üzerine bal, çikolata ne isterseniz gezdirebilirsiniz. Tadı muhteşem. Günlük beslenmenizde iyi karbonhidrat, kaliteli karbonhidrat arayışlarınıza bence çok güzel tariflerle çok güzel dokunuşlar yaptığımı düşünüyorum. Sizler de böyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatta yorumlarda kendi beslenmenizden örnekler de verebilirsiniz. Bizler de sizlerden bir şeyler öğrenmiş oluruz. Bu paylaşımlara bayılıyoruz. Bu seri beni de çok mutlu etti çünkü bu tariflerin çoğunu evde deniyorum. Hala abone olmayanlar, tek yapmanız gereken şey var. Abone olmak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Dondurma verir misin?